Herkese merhaba arkadaşlar. Bitcoin ve altcoin'lerle ilgili güncel yorum ve analiz yaptığım kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda Matic Coin analizi yapacağım. Uzun, orta ve kısa vadeli nasıl bir fiyatlanma olabilir buna göz atacağız. Dilerseniz analizime geçmeden önce kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen tuşuna dokunmayı unutmayın lütfen. Şu anda Matic Coin haftalık grafiğindeyim. Haftalıkta Matic Coin diğer altcoin'lerin genelinde olduğu gibi bu Ocak ayından itibaren güzel bir yükseliş gösterdi. Burada da 1 dolar 57 sent seviyesini test etti ve buradan yeni bir düzeltme içerisine girdiği görülüyor. Burada önemli bir seviyemiz vardı bizim. Bu 9 haftalık hareketli ortalamamız. Bu seviye üzerinde tutunsaydı Matic yeni yükseliş dalgaları görmemiz oldukça muhtemel olacaktı. Ancak maalesef geçtiğimiz hafta bu haftalık MA9'u da aşağıya kırdı ve buradan düşüşüne devam etti. Matic'te geçtiğimiz analizlerimde zaten bahsettiğim iki önemli seviye vardı. Bunlardan ilki 1 dolar, diğeri de 94 sent seviyesiydi. Bu 1 dolar ve 94 sent seviyelerin geri çekilmelerde önemli destekleri olduğunu sizlere aktarmıştım. Ve bu son düşüşte de 94 sent seviyesinden yukarı yönlü bir tepki aldığı görülüyor. Şöyle günlük grafiğe geçeyim hemen. Evet. Burada tam noktasal olarak 94 sent seviyesinden bir tepki aldığı ve yeniden 1 dolar seviyelerine kadar çıktığı görünüyor Matic'in. Bu 1 dolar seviyesi bizim haftalık MA20'miz ve önemli bir seviye. Haftalık kapanışlarda özellikle bu seviyenin korunması yeni yukarı yönlü hareketler için oldukça önemli olacaktır. Ancak bu seviyenin kaybedilmesi durumundaysa aşağıda bir diğer önemli desteğimiz de 94 sent olduğunu belirtebilirim. Yeniden yani güncel olarak yine bu seviye güzel bir destek olarak çalışmasını beklediğim bir seviye. Ancak bu seviyede aşağıya kırarsa, özellikle gün kapatırsa bu seviye 94 seviyesinin altında bir gün kapanışı gerçekleşirse burada çok daha sert düşüşler görmemiz muhtemeldir diye düşünüyorum. Burada günlük trendimiz de zaten short yönlü devam ediyor. Yani düşüş yönlü devam ediyor ve bu da kuvvetli bir sinyal oldu. Açıkçası bu son düşüş. Yani burada 9 haftalık hareketli ortalamayı kırdıktan sonra tam noktasal olarak 200 günlük hareketli ortalamamız test edilmiş oldu. Ve şu anda da düşüş yönlü trend devam ediyor. Bu yüzden yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor. Peki düzeltme devam ederse hangi seviyeler önemli? Onlara hemen bir göz atalım isterseniz. Burada Matic düzeltmesine devam ettiği takdirde, yani bu 94 sent seviyesini de aşağı kırdığı takdirde, burası aynı zamanda bizim Fibonacci 0.5 seviyemiz. 94 sent seviyesi hem Fibonacci 0.5 seviyesi hem de günlük MA200 olarak güçlü bir destek. Ancak bu güçlü desteği kaybettiğimiz takdirde burada ilk etapta 79 sent seviyesi karşımıza çıkıyor. Bu 79 sent seviyesi de Fibonacci 0.618 seviyemiz. Fiyatın buralarda tutunmasını beklerim ben. Ancak Bitcoin'de çok daha sert fiyat hareketleri görürsek düzeltme yönlü, bu 79 sent seviyesi de geçersiz olacak ve aşağı kırılacaktır diye düşünüyorum. Bu durumdaysa bizim alttaki majör desteğimiz 62 sent olacaktır. Burası da haftalık MA200 seviyemiz. Aynı zamanda da Fibonacci 0.786 seviyemize tekabül ediyor. Yani burası da kuvvetli bir destek. Ancak yani bu önemli seviye olan 1 dolar ve 94 sent seviyesinin yukarıda kırılması durumunda tehlikenin daha da artacağını ben düşünüyorum. O yüzden yani yukarı yönlü işlemlerin oldukça riskli olacağını düşünüyorum. Ancak bu 1 dolar ve 94 sent seviyeleri üzerinde kalındığı takdirde ise burada kısa stoplu, yakın stoplu yukarı yönlü işlemlerde denenebilir. Yani bu
tabii ki deneme yanılma yoluyla başarıya kavuşacağımız bir trade stratejisi. Ancak az riskle çok daha fazla kazanç imkanı sunabileceğini düşünüyorum. Çünkü buralar artık major destekler. Ancak kırılırsa da dediğim gibi burada ilk etapta 79 cent seviyesi Fibonacci 0.618 seviyemiz olarak ve aşağıda da 62 cent seviyemiz önemli desteklerimiz olacaktır. Umarım buraları aşağıya kırmaz. Çünkü haftalık kapanışlar ve günlük kapanışlar bu haftalık MA20'nin üzerinde olduğu müddetçe yeniden yukarı yönlü fiyat hareketleri denenebileceğini düşünüyorum ben. O yüzden bu haftalık kapanış oldukça kritik olacaktır. Yani yakından kapanış fiyatının takip edilmesi gerekiyor. Kırılırsa da shortçular için büyük bir fırsat doğacaktır. Buradan fiyatı aşağıya doğru götürmeyi deneyeceklerdir diye düşünüyorum ben. 4 saatlik grafiğe gelelim. Dört saatlik grafiğimizde de yani şu anda bir ufak bir toparlama olmuştu 7 Mart gününde bir yatay bir seyir olmuştu. Burada bir long sinyali geldi ama bu zaten hemen geçersiz oldu ve yeniden short'a döndüğü görülüyor buradaki sinyalin. Burada düşüş yönlü momentum devam ediyor ancak biraz zayıflamış gibi. Yani buralardan zaten burası aynı zamanda güçlü bir destek olduğu için bu 1 dolar seviyesi. Buralardan yeniden yukarı yönlü bir hareket görmemiz de muhtemel olacaktır. Dediğim gibi burada yakın stoplu yeni trade'ler denenebilir. Burada 4 saatlikte MA200 seviyesi oldukça önemli. Yani bu çoğu finansal enstrümanda da böyledir yani. 4 saatlik MA200 kırıldıktan sonra sert düzeltmelerde geliyor. Burada aynı zamanda bizim slingshot da kırıldıktan sonra ve aynı zamanda 4 saatlik MA200 de kırıldıktan sonra sert bir düzeltme geldi Matic Coin'de de. Beklediğimiz bir seviyeydi. Daha önce de zaten analizlerimde aktarmıştım. Ancak burada bu yakın bu fiyatta yakından takip edilmesi gerekiyor. Düzeltmenin devam edip etmeyeceği konusunda çünkü bu 1 dolar ve 94 cent seviyeleri oldukça belirleyici olacaktır. Yani kırılmadığı takdirde ise burada yakın hedeflerimiz 1 dolar 11 cent ve ardından 1 dolar 25 cent seviyeleri olacaktır. Bu 1 dolar 25 cent seviyesi üzerinde zaten fiyatların çok daha sert bir şekilde yukarıya gideceğini düşünüyorum ben. Şu anda Matic Coin ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.